Herkese merhaba. Bugün yapay zekada çok önemli bir adımdan, adeta bir devrimden bahsedeceğiz. Düşünün ki bir yapay zeka var ama bu bildiğimiz gibi değil. Sadece cevap vermiyor, sizin için aktif olarak araştırma yapıyor, planlıyor, hatta düşünüyor. Gelin bu yeni teknolojiye yakından bakalım. O zaman en temel soruyla başlayalım. Ajan tabanlı bilgi getirmeli üretim sistemi, yani İngilizce'deki kullanımıyla Agent RAG nedir? Bugünkü konumuzun tam merkezinde işte bu kavram var. Ve daha akıcı olsun diye bundan sonra bu teknolojiden kısaca ajan tabanlı sistem diye bahsedeceğiz. Şöyle bir hayal edin. Sizin için çalışan bir yapay zeka asistanınız var. Ama bu bildiğiniz asistanlardan değil, sadece hafızasındakileri söylemiyor. Siz bir soru sorduğunuzda bir dakika diyor, gidip aktif olarak araştırıyor, en doğru kaynakları buluyor, verileri inceliyor ve size en güncel, en sağlam bilgiyi getiriyor. İşte ajan tabanlı sistemin yaptığı tam olarak bu. Peki bu kadar akıllı bir asistan perde arkasında neler yapıyor? Gelin şimdi hep birlikte bu sistemin adeta düşünce sürecine bir göz atalım. Nasıl çalıştığını adım adım görelim. Her şey sizin ne istediğinizi anlamasıyla başlıyor. Yani niyetinizi çözüyor. Sonra kendi kendine stratejik bir soru soruyor. Bu bilgiyi en iyi nereden bulurum? İnternetten mi? Şirketin özel bir veri tabanından mı yoksa belirli bir rapordan mı? Kararını verince o kaynağa gidiyor, bilgiyi alıyor, işliyor ve en sonunda tüm bu araştırmanın bir ürünü olarak size doğrulanmış sağlam bir cevap sunuyor. Yani bu bir arama motoru gibi değil, ondan çok daha fazlası. Bakın bir arama motoru ne yapar? Size bir sürü link verir, al içinden kendin bul der. Ama ajan tabanlı sistem öyle değil. O görevi tamamen üstleniyor, araştırmayı kendi yapıyor ve size doğrudan sonucu, yani cevabın kendisini veriyor. Tıpkı proaktif bir araştırma asistanı gibi. Tamam, sistemin nasıl çalıştığı aşağı yukarı anlaşıldı ama asıl soru şu: bu neden bu kadar büyük bir olay? Yani bu teknolojiyi yapay zekada bu kadar kritik bir gelişme yapan şey ne? Bu sistemin gerçekten parladığı yerler var. Mesela en güncel anlık bilgiye ihtiyacınız olduğunda, diyelim ki finans piyasaları hakkında ya da bir şirketin kendi içindeki özel, gizli belgelerden bir şey bulması gerektiğinde veya bir sorunun çözümü birden fazla adım gerektirdiğinde, kısacası standart yapay zekanın ben bunu bilmiyorum dediği ya da cevapların %100 güvenilir olması gereken her durumda işte bu ajan tabanlı sistemler devreye girin. Şimdi bu teknolojinin ne kadar büyük bir sıçrama olduğunu anlamak için gelin onu bir önceki versiyonuyla, yani klasik RAG dediğimiz sistemle bir karşılaştıralım. Göreceksiniz, aradaki fark basit bir güncelleme falan değil, resmen zeka seviyesinde bir atlama. Klasik sistem biraz mekanik işliyor, bir belge buluyor, o belgede ne yazıyorsa ona göre bir cevap veriyor, nokta. Ama ajan tabanlı sistem, o tam bir proje yöneticisi gibi. Hangi aracı kullansam daha iyi olur diye düşünüyor, gerekirse birden fazla arama yapıyor, bulduğu sonuçları birbiriyle karşılaştırıyor ve en doğru cevaba ulaşmak için aktif olarak akıl yürütüyor. Aradaki fark işte bu kadar net. İyi, güzel de bütün bu anlattıklarımız gerçek hayatta nasıl görünüyor? Gelin teoriyi bir kenara bırakıp somut bir örnek üzerinden gidelim. Mesela ajanımıza bir enflasyon raporu özetleme görevi verelim. Bakalım ne yapacak? Diyelim ki sisteme sorduk. Türkiye için 2024 enflasyon raporunu özetle. Şimdi standart bir yapay zeka ne yapardı? Muhtemelen eski bilgilerine dayanarak bir şeyler söylerdi ya da güncel bilgim yok derdi. Peki ya bizim ajan tabanlı sistem? İşte o bambaşka bir yol izliyor. İlk yaptığı şey durup düşünmek. Kendi kendine soruyor. Bu bilginin en güvenilir, en resmi kaynağı neresi? Ve cevabı buluyor. Tabii ki ilgili resmi kurumun web sitesi. İlk adım kaynak tespiti, tamam. Kaynağı bulmakta yetinmiyor tabii. Tıpkı bir araştırmacı gibi o web sitesine gidiyor, 2024 yılına ait doğru raporu buluyor ve o dosyayı, diyelim ki bir PDF'i alıp kendi sistemine indiriyor. Ama asıl olay dosyayı indirdikten sonra başlıyor. O raporu sadece saklamıyor, adeta okuyup anlıyor. İçindeki metinleri, tablolardaki kritik rakamları, önemli başlıkları, yani kilit noktaların hepsini bir bir analiz ediyor. Ve en sonunda yaptığı bütün bu derinlemesine analizin sonucunda tamamen o resmi rapordaki gerçeklere dayanan net, anlaşılır ve kısa bir özet hazırlayıp size sunuyor. İşte size araştırılmış, kanıtlı ve bağlamı doğru bir cevap. Kısacası olayın özü bu. Karşımızdaki şey sadece komut bekleyen mekanik bir program değil. Bu baştan sona bütün bir araştırma sürecini, yani bir iş akışını yönetebilen bir yapay zeka. Bütün bunlar da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Sadece cevap vermekle kalmayıp
Bizim için araştıran, planlayan ve akıl yürüten bu düşünen yapay zekalar, çalışma hayatımızı ve bilgiyle olan ilişkimizi gelecekte nasıl kökten değiştirecek? İşte bu sorunun cevabı sanırım hepimizin geleceğini şekillendirecek.